Karanlık, yüzyıllardır hem sığınağımız hem de kabusumuz oldu. 18. yüzyıl Avrupa'sının şehirleri, yavaş yavaş ve sarsıntılı bir şekilde de olsa, Orta Çağ'ın zifiri karanlığından modern çağın aydınlığına doğru bir yolculuğa çıkıyordu. Bu yolculuğun en somut ve tartışmalı simgesi ise sokak lambalarıydı. Önceleri sadece soyluların ve zenginlerin evlerinin önünde rastlanan bu aydınlatma araçları, kamu güvenliğini artırma ve gece ticaretini canlandırma vaadiyle, şehir yönetimlerinin kararlı adımlarıyla yaygınlaşmaya başladı. Paris, Londra, Berlin gibi büyük metropoller, sistematik bir şekilde yağ ve gaz lambalarıyla donatılırken, bu teknolojik ilerleme aynı zamanda Avrupa'nın dört bir yanında sokak lambası katliamları olarak bilinen ilginç ve çoğu zaman şiddetli ayaklanmalara da neden oldu. Bu olaylar, sadece aydınlatma teknolojisine karşı bir direniş değil, aynı zamanda derin toplumsal, ekonomik ve kültürel çatışmaların da bir yansımasıydı. Bu direnişin kökenleri, teknolojinin her zaman getirdiği birincil korkuya dayanıyordu. Bilinmeyene ve değişime duyulan güvensizlik. Sokak lambalarının yaygınlaşması, özellikle alt sınıflar ve eski düzenden çıkar sağlayanlar arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Geleneksel olarak gecenin karanlığı, suçlular, kaçakçılar ve siyasi muhalifler için güvenli bir örtü görevi görüyordu. Yeni lambalar, bu koruyucu perdenin yırtılması anlamına geliyordu. Suç oranlarının düşeceği yönündeki resmi vaatlere rağmen, pek çok kişi için aydınlık, devletin gözetiminin ve kontrolünün artması demekti. Özellikle polis gücünün zayıf olduğu bu dönemlerde, sokak lambaları, yetkililerin gören gözü olarak algılanıyordu. Bu durum, özellikle anayasal hakların ve kişisel özgürlüklerin henüz tam anlamıyla yerleşmediği toplumlarda, derin bir paranoyaya ve özgürlüklerin kısıtlanması endişesine yol açtı. İnsanlar, devletin her köşeyi gözetlemesinden, özel hayatlarının kamusal alanda açığa çıkmasından korkuyordu. Ekonomik cephede ise, lambalar eski meslek sahiplerinin düşmanlarıydı. Gecenin zifiri karanlığında seyahat eden zenginlere fenerleriyle yol göstererek geçimini sağlayan fenerciler ve gece rehberleri, yeni sistemle birlikte işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ayrıca gecenin karanlığından faydalanarak yasa dışı ticaret yapanlar, kaçak ürün satanlar ve kumar oynayanlar da lambaların aydınlattığı sokaklarda kendilerini güvende hissetmiyorlardı. Bu ekonomik kayıplar ve mesleki korkular, doğrudan lamba sabote etme eylemlerine dönüştü. İşsiz kalan fenerciler, çoğu zaman öfkeli kalabalıkların ön saflarında yer alarak, geçim kaynaklarını ellerinden alan bu şeytan icadı, lambaları taşlamış, kırmış ve yağını boşaltmışlardır. Bu eylemler, modernleşmeye karşı duyulan tepkinin somut bir ifadesiydi. Kültürel ve dini açıdan da lambalara karşı bir direnç mevcuttu. Birçok gelenekçi için, gece karanlığı Tanrı'nın emriyle var olan doğal bir düzendi ve insan eliyle bu düzeni bozmak, kibir ve dinsel bir saygısızlık olarak görülüyordu. Gecenin doğal ritminin bozulması, uykunun ve dinlenmenin kutsallığına karşı bir saldırıydı. Ayrıca aydınlatılan sokaklar, eğlence ve tüketimin geceye kaymasına neden oluyor, bu da kilise ve muhafazakar çevreler tarafından ahlaki çöküşün bir işareti olarak yorumlanıyordu. Kahvehanelerin, tiyatroların ve hatta meyhanelerin kapanış saatlerinin gecikmesi, geleneksel aile yapısının ve toplumsal düzenin bozulması endişesini körükledi. Lambalar, bu kesimler için, yalnızca fiziksel bir aydınlatma aracı değil, aynı zamanda ahlaki bir karanlığı da beraberinde getiren bir simgeydi. Sokak lambası katliamlarının en yoğun yaşandığı yerler, genellikle hızla sanayileşen ve toplumsal kutuplaşmanın derin olduğu büyük şehirlerin varoşlarıydı. Bu eylemler, spontane patlamalardan organize sabotaj hareketlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Kalabalıklar, "Lambaları söndürün" sloganları atarak, yeni dikilen lambaların direklerini deviriyor, camlarını paramparça ediyor ve içindeki değerli yağ sokağa dağıtıyordu. Şehir yönetimleri bu duruma karşı sert önlemler aldı. Lamba direklerini korumak için gece devriyeleri artırıldı.
lamba kırma eylemini gerçekleştirenlere ağır cezalar verildi ve hatta bazı şehirlerde halkı caydırmak amacıyla infazlar gerçekleştirildi. Ancak bu baskı, direnişi tamamen durdurmak yerine, yeraltı faaliyetlerine ve daha gizli sabotaj biçimlerine itti. Sonuç olarak, 18. yüzyıl Avrupa'sındaki sokak lambası ayaklanmaları, basit bir teknoloji karşıtlığından çok daha fazlasını temsil ediyordu. Bunlar, hızla değişen bir dünyanın getirdiği belirsizlik, ekonomik kayıp korkusu, devletin artan kontrolüne duyulan güvensizlik ve kültürel değerlerin aşınması endişelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karmaşık toplumsal gerilimlerin bir dışa vurumuydu. Aydınlatma teknolojisi, ilerlemenin kaçınılmaz bir sembolü olarak şehirlere yerleşirken, bu direnişler, modernleşme sürecinin her zaman kolay ve sorunsuz olmadığını, her teknolojik sıçramanın beraberinde toplumsal bir sarsıntıyı getirdiğini gösteren çarpıcı bir tarihsel derstir. Karanlık, sadece gecenin fiziki hali değil, aynı zamanda düzen, özgürlük ve geçim kaynağı arayışındaki insanların son sığınağıydı ve bu direniş, o sığınağın şiddetle savunulmasından ibaretti. Bu, ışığın karanlığa karşı kazandığı zaferin sancılı ve kanlı bir öyküsüdür.